Merhaba arkadaşlar. Bugün son zamanlarda ziyaret ettiğim en güzel açık hava müzesindeyim. Samsun'un merkezinde Batı Park'ta 50 dönümlük yapay bir ada oluşturulmuş. Ada ana karadan bir kanal ile ayrılmış. Üzerindeki köprülerden de Amazon adasına geçiş yapıyorsunuz. Adada sizi ilk olarak 12,5 metre yüksekliğinde dev bir savaşçı Amazon kadın heykeli karşılar. Heykelin her iki yanında yine dev boyutlarda Anadolu aslanları yer alıyor. Aslan heykellerin içlerinde Amazonları ve Samsun'u tanıtan 3 boyutlu sinevizyon gösterisini izleyebiliyorsunuz. Yine aslanların ağzına çıkıp yüksekten etrafı seyredebilirsiniz. Kısa süre önce yapılmasına rağmen Samsun'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ve 19 Mayıs Üniversitesi'ni hem Amazon tarihine sahip çıktıkları hem de şehre kazandırdıkları bu muhteşem açık hava müzesi için tebrik ederim. Anadolu toprakları efsaneleriyle gerçeklerin çoğu zaman birbirine karıştığı yer olarak bilinir. Yaşanan bazı gerçekler bize hikayelerle ulaşmıştır. Amazonlar Anadolu topraklarına doğmuş ve önemli bir güç olarak hem hikayelerde hem yazılı kaynaklarda hem de antik dönem sanat eserlerinde anlatılmış. Birçok yazılı kaynağa göre ana yurtları günümüzdeki Samsun ili Terme ilçesi yakınlarındaki Termiskirea'dır. Amazonlar Batı ve Grek dünyasında çokça işlenen bir konu olduğu için Grek dünyasının bir parçası olduğu sanılmış. Oysa Amazonlar yapılan arkeolojik çalışmalar ve ele geçen buluntularla Anadolu'da yaşayan İskit Türklerinden olduğu gün yüzüne çıkmıştır. Anaerkil dünyanın savaşçıları olan Amazonlar iyi ok atabilmek için tek göğüslerini kesiyorlardı. Bu yüzden Grek tasvirlerinde de bu şekilde bilinmektedir. Grekler anaerkil dünyanın bu temsilcilerini savaş tasvirlerinde gösterdikleri önemli bir konu olarak algıladılar. Amazon savaş sahnelerinin olduğu eserler ülkemizin birçok müzesinde ve öğren yerlerinde vardır.
İlk çağ insanlarından kalan eserlerde Amazonlardan birçok değer bulunur. İzmirli ozan Homeros onların Truva savaşlarına katıldığını yazar. Bodrumlu tarihçi Herodot, Sicilyalı tarihçi Diodoros ve Amasyalı coğrafyacı Strabon onlardan hep söz etmiştir. Herkül ve Aşil'in efsanelerinde de Amazonlardan bahsedilir. Atinalı felsefeciler Sokrates ve Platon Amazonların Atina'ya saldırdıklarını anlatır. Efes'in ilk kurucuları da Amazonlardır. Anadolu'da Hitit devletinin zayıfladığı M.Ö. 1600 yıllarında atlı, silahlı, cengaver kadınlardan oluşan Amazon birlikleri önce Simira adını verdikleri İzmir'i, sonra Küçük Menderes Irmağı'nın Akdeniz'e döküldüğü deltanın yakınlarında da Apasa, Efes şehrini kurmuşlardır. Amazonlar Anadolu'nun en eski dini olan ana tanrıça Kibele inanışına sıkı sıkı bağlı, dindar ve savaşçı kadınlardır. En büyük amaçları ana tanrıça inanışını yaymaktır. Tamamen kadın ve kızlardan oluşan bir tarikat gibi çalışırlar, aralarına erkek almazlar. Amazonlar Efes şehrini kurduktan sonra ilk işleri şehrin en iyi görünen yerine bir ana tanrıça heykeli dikmek olur. Amazonlar kurdukları bu şehri ana tanrıçaya adamışlardır. Nitekim Efes ve yöresinde yapılan kazılarda hemen hemen her evden tanrıça heykeli çıkması, tanrıça resimlerinin kabartma ve sembollerinin bulunması Efes'in ana tanrıça inanışının merkezi haline geldiğini kanıtlar. Bu ana tanrıça inanışı, Kibele inanışı, daha sonra Artemis olarak ve daha sonra da Hristiyanlığın yayılmasıyla aynı bölgede Hazreti Meryem olarak günümüze kadar devam ediyor. Dilerseniz Efes Artemis Tapınağı rahibesinden bir öykü dinleyelim. Ben Mirina, Efes'teki ünlü Artemis Tapınağı rahibesi. Adım çok uzak ülkeleri fetheden bir Amazon kraliçesinin adıdır. Bütün ömrümü atalarımın kurduğu bu şehirde kutsal tapınakta geçirdim. Her sabah ana tanrıçamız için açarım gözlerimi ve gün boyu ona hizmet ederim. Atalarım onu çok uzaklardan getirdiler bu güzel topraklara. Anadolu binlerce yıl onu sevdi ve onun için yaşadı. Bir kayın ağacının altındaki Artemis yontusu dikilirken müzik eşliğinde dans eden savaşçı kadınların sert topuk sesleri yeri göğü inletmişti. Çocukluğum onların efsanevi öykülerini dinleyerek geçti. Bu sakin kent hayatına alışamayan yüreğimin gövdeme sığmadığını hissederim bazen. O zaman tiz kaval sesinin eşliğinde çok uzaklara giderim. Pontus'a dökülen Termodon çayının kıyılarında yemyeşil bir dünyayı özlerim.
Tanrılar şahittir ki bu koca diyarın halkları binlerce yıl kutsal analarının onlara sunduğu huzur ve barış dolu yılların mirasını belki de bilmeden daha sonraki nesiller taşıyacaktır. Onlar her şeye rağmen Yüce Anamızın bereketinin müjdesini, ölümün simgesi kış sonrası dağlarda karların altında inadına başını uzaktan, ölümün simgesi kış sonrası dağlarda karların altından inadına başını uzatan kardelen çiçekleriyle her yıl alacaktır. Ulu Artemis yaşamın ve doğanın kendisidir. O bilir ki Amazon atalarımız yeni tanrısal düzenin değer yargılarından farklıdırlar. Onlar erkeklerin hakim olduğu yeni yaşam düzenine direnen kutsal anamızın kadın savaşçılarıdır. Amazonlar işte bu mirasın savaşçılarıdır. Efsanevi Amazon öyküleri dinleyen yeni nesiller onları birer masal kahramanı olarak tanımaya yeğleyeceklerdir. Birazdan yine bir Dionysos töreni başlayacak. Kadınlar saçlarını omuzlarından aşağıya bırakmış, başlarını sarmaşık çelenkleriyle süslemişler. Büyük çam ağacına doğru ilerliyordu kalabalık. Herkesin elinde çam kozalaklarıyla süslü Trisos değnekleri vardı. Kalabalık bana yaklaşınca tereddüt etmeden onlara katıldım. Yaşlanmış, yorgun bedenim birden dipdiri oldu. Kalabalığın coşkusuna kapılmış, kendimi Tanrı'nın bir parçası gibi hissediyordum. Tirsoslar ahenkle hep birden sallanmaya başladılar. Ayin başlıyordu artık. Heyecanım her geçen dakika artıyor, coşkun bir sele kapılmış ilerliyordum. Yankılanan çığlıklarla birlikte çılgın dans başladı. Çırılçıplak bir menat kendinden geçmiş sıçrıyor, dönüyor ve adeta uçuyordu. Sadece halk değil, soylu konsüller, tüccarlar ve yöneticiler de katıldı çığlıklara. Mendalların coşkulu danslarına takıldı gözlerim. Amazon savaşçılarına ne kadar da benziyordu bu halleri. Amazonların dilden dile dolaşan destansı dansları da böyle olsa gerekti. İçimi bir ürperti kapladı. Hades, bu tören için Amazonların ruhlarını hortlatmıştı sanki. Çıplak kadınların ellerinde salladıkları nesnelerin Tirsos mu yoksa kalkan mı olduğunu anımsayamıyordum artık. Uzaktan dalga dalga uğuldayan kavalın sesi bir Amazon türküsüydü aslında. Bütün kent onların çığlıklarıyla boğuldu. Böyle anlatıyor Efes Artemis Tapınağı rahibesi Mirina. Amazon halkının öyküsü efsanevi Themyscria'dan başlar. Bir yanı denize uzanan etrafı ormanlarla çevrili koskoca yemyeşil bir ovaymış bu ülke. Ovanın içinden küçük akarsular geçermiş. Bütün bu akarsuları besleyen Termedon Nehri yine bu ovadan Pontus denizine kadar uzanan Iris ırmağı ile birlikte ovayı yalarmış. Etrafı dağlarla çevrili bu ülke her zaman nemli ve otlarla kaplıydı. Amazon halkı hiçbir zaman bereketi eksilmemiş bu bölgede kendiliğinden yetişen yabani meyvelerle ve dağlarda avladıkları hayvanlarla beslenirlermiş. Üzümler, elmalar, armutlar dallarında olgunlaştıktan sonra toplanmasalar bile dökülen yaprakların altında bozulmadan günlerce Amazonları bekleyebilirmiş. Ova koşullarında ata binmeyi öğrenen küçük kızlar aynı zamanda ormanlarla kaplı dağlarda avcılıkta ustalaşmışlar. Aslında onların bu cennet bahçelerinden çıkıp Anadolu diyarlarında macera aramaya hiç mi hiç niyetleri yokmuş. Ta ki Ulu Zeus tanrıların babası olana kadar. Erkeklerin egemenliğinde gelişen yeni halkların düzeni onları zorunlu olarak kendilerini korumak için erkeklere karşı acımasız olmaya yönlendirmiş. Erkekler sadece nesillerini sürdürebilmek için önemliymiş onların yaşamında.
Ege kıyılarında ilk göründüklerinde başlarında miğfer, sağ omuzlarından dökülen, savaş halinde hızlarının kesilmesini engelleyen hafif tunikler giyerlermiş. Ayakları çıplakmış ve bindikleri atların örtüleri varmış. Silah olarak genellikle yay, mızrak, çift yüzlü hafif balta ve yarım kalkan kullanırlarmış. Argo gemicileri Troas'tan yola çıkıp büyük bir sefer yapmaya karar verdiklerinde serüven dolu Anadolu keşif yolculuğuna da başlamış. Bu yolculuğun içlerinde Herkül'ün de bulunduğu 50 kahraman katılmış. Marmara üzerinden Pontus'a uzanan bu yolculuğun önemli konaklama noktalarının biri de Amazon ülkesi Termiskia'ymış. Argo gemicilerini çok şaşırtmış bu ilginç kadınlar ülkesi. Onları daha yakından tanımak istemişler ancak zaman yitirmemek için de fazla oyalanmadan Kolkis'e varmak üzere yelken açmışlar. Ege insanının ilk tanışmasıymış bu Amazonlarla. Düş dünyalarını zenginleştiren bu insanlar onlar için yeni efsane kaynakları olmuş. Ege'nin büyük şehirleri ilk kez Amazonlar tarafından kurulmuş. Batıya geldiklerinde Pitane, Myrina, Kieme, Cirneion, Simra, Efes ve Priene onlar tarafından kurulmuş. Hatta kayıp Atlantis ülkesi bile kraliçe Myrina tarafından istila edilmiş. Amazon kraliçelerinin macera dolu yaşamları artık onların da yaşamlarının düş güçlerinin bir parçasıymış. Amazon kraliçesi Hippo'nun büyülü kemerini Eurystheus'un kızı Admete Herakles'ten istemiş. Aslında kraliçe büyülü kemerini kendiliğinden Herakles'e vermeye gönüllüymüş. Ama dedikoducu tanrıça Hera Amazon kılığına girerek onlara yaklaşmış ve Herakles'in kraliçeyi kaçıracağını söylemiş. Amazonlar bu söylentiye kanıp Herakles'in yani Herkül'ün gemilerine saldırmışlar. Çıkan savaşta kraliçe Hippo'yu öldürmek zorunda kalan Herkül kemer alıp oradan kaçmış. Bir gün Attika ülkesinin kralı Theseus, Amazon kraliçesi Antiope'yi kaçırmış. Kraliçelerinin kaçırılmasına kızan Amazonlar, ülkelerinden uzaklara uzun bir sefere çıkarak Ege'nin karşı kıyılarına, Atina'ya ulaşmışlar. Vakit kaybetmeden de şehre saldırmışlar. Theseus saldıran Amazonlara karşı koymuş ve onların kente girmelerine izin vermemiş. Atina kapılarında gerçekleşen bu savaşta Amazonlar geri püskürtülmüşler. Theseus, Antiope ile evlenmiş ve kraliçen Hippolios adında bir oğlu olmuş.
Truva Savaşı ilk başladığında Truva halkının yardımına bütün Anadolu halkları koşmuş. Ama savaş saflarında ilk yerini alan yine savaşçı Amazon kadınları olmuş. Kraliçe Penthesilea öncülüğünde Amazon birlikleri savaşın ilk yıllarında Akalara aman vermiyorlarmış. Kraliçe Penthesilea bir savaş tanrıçası görünümündeymiş. İnce tülden giysisi altında savaşın her yerinde varmış. Okları şaşmıyor, önüne çıkanı yeraltı tanrısı Hades'e gönderiyormuş. Kraliçenin karşısına sonunda Truva kahramanı Hektor'u deviren yiğit Aşil çıkmış. Kraliçe onunla korkusuzca dövüşmüş ama Aşil onu sağ memesi üzerinden yaralamış. Büyük acıyla atından düşen kraliçe aldığı yaradan dolayı kanlar içindeydi. Aşil kendini günlerce uğraştıran rakibinin yüzünü görmek istiyordu. Kraliçenin miğferini başından çıkarınca Penthesilea'nın güzel yüzüyle karşılaştı. Aşil kendisini bu kadar uğraştıran kişinin bir kadın olduğuna inanamıyordu. Rakibine duyduğu saygı ile onu yere yatırdı ve başını dizine alarak usulca saçlarını okşadı. Aşil, Penthesilea'nın güzel yüzünü görür görmez ona aşık olmuştu. Kraliçeyi kurtarabilmenin çabası ile sırtında saplı olan mızrağı çıkaran Aşil, Amazon kraliçesi Penthesilea'nın son nefesi vermesine engel olamadı. Büyük bir üzüntüyle kraliçesi selamladı ve onurunun korunması için emir verdi. Aka askerlerinden Thersites, Akleos'un kraliçeyi bu şekilde onurlandırmasına çok sinirlendi ve Amazon kraliçesi ve Akleos'a çok kötü sözler söyledi. Bunun üzerine Aşil, Thersites'i oracıkta öldürdü. Bir sonraki hikayemizde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.